Herkese merhabalar. Bugün alışık olmadığınız bir şekilde karşınızdayız. Değerli izleyicilerimiz, sizlerden gelen istek ve öneriler doğrultusunda artık videoların seslendirmesini yapay zeka yerine biz yapacağız. Umarız bu şekilde gelen videolarımız ilginizi çeker. Gerekli bilgilendirmeleri yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. Bugünkü konumuz arılar hakkında olacak. Arılar milyonlarca yıldır var olan muhteşem böceklerdir. Karmaşık bir sosyal yapıya sahiptirler, lezzetli bal üretirler ve gıda ya da diğer ürünler için bağımlı olduğumuz bitkilerin çoğunu tozlaştırırlar. Ancak arılar aynı zamanda habitat kaybı, pestisitler, hastalıklar ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle karşı karşıyadır. Bu videoda arılarla ilgili bazı büyüleyici gerçekleri, onlar olmadan insanlığın var olamayacağını, ekosistemlerimizdeki rollerini ve onlara yardım etmek için neler yapabileceğimizi keşfedeceğiz. Arılar hakkında bazı temel bilgilerle başlayalım. Dünyada bilinen yaklaşık 20.000 arı türü olduğunu ve bunların 4.000'den fazlasının Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü olduğunu biliyor muydunuz? Tüm arılar bal üretmez, ancak üretenler tanıdık bal arısı ve dev bal arısını da içeren Apis cinsine aittir. Bal arıları 60.000'e kadar işçi, bir kraliçe ve birkaç yüz erkek arı içerebilen kolonilerde yaşarlar. İşçilerin hepsi dişidir. İşçi arılar nektar ve polen aramak, kovanı inşa etmek ve korumak, kanatlarını çırparak havayı temizlemek ve sirküle etmek, ayrıca larvalara bakmak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Kraliçe arı kolonideki tek doğurgan dişidir ve onun görevi yeni nesil arılar üretecek yumurtaları bırakmaktır. Erkek arıların ise tek bir amaçları vardır: kraliçe ile çiftleşmek. Arılar birbirleriyle feromonlar, sesler ve danslar gibi farklı yöntemler kullanarak iletişim kurarlar. Feromonlar arıların kimlikleri, durumları ve konumları hakkında bilgi iletmek için kullandıkları kimyasal sinyallerdir. Örneğin kraliçe arı erkek arıları çeken ve işçilerin yumurtlamasını engelleyen bir feromon üretir. Sesler, arılar kanatlarını veya karınlarını titreştirdiklerinde üretilir. Örneğin bal arıları uçtuklarında veya alarma geçtiklerinde vızıltı sesi çıkarırlar. Danslar ise arıların en iyi besin kaynakları hakkında bilgi paylaşmak için yaptıkları hareketlerdir. Örneğin bal arıları bir çiçek tarlasının yönünü ve kovana olan uzaklığını gösteren bir sallanma dansı yapar. Arıların en önemli rollerinden biri ise tozlaşmadır. Tozlaşma, polenlerin bir çiçeğin erkek kısmından aynı türden başka bir çiçeğin dişi kısmına aktarılması işlemidir. Tozlaşma, bitkilerin tohum ve meyve üretmesini sağlar. Arılar mükemmel tozlayıcılardır çünkü büyük miktarda polen taşıyabilen tüylü vücutları vardır ve tek bir seferde farklı türlerden birçok çiçeği ziyaret edebilirler. Arılar dünyadaki ekinlerin yaklaşık %75'ini ve yabani bitkilerin %90'ını tozlaştırır. Arıların tozlaşmasına bağlı olan ürünlerden bazıları badem, elma, yaban mersini, kiraz, kahve, pamuk, salatalık, kavun, ayçiçeği, domates ve çok daha fazlasıdır. İnsanlık arılar olmadan birçok besin kaynağını kaybeder ve büyük bir kıtlık ile karşı karşıya kalır. Arılar ayrıca bize sağlık ve ekonomik faydaları olan birçok başka ürün de sağlamaktadır. Bal, antioksidan, antimikrobiyal, anti-enflamatuar ve antikanser özelliklere sahip doğal bir tatlandırıcıdır. Yaralar, öksürükler, boğaz ağrıları, alerjiler ve enfeksiyonlar gibi çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılabilir. Bal mumu, arıların peteklerini inşa etmek için salgıladıkları bir maddedir. Kozmetik, mum, mobilya cilası, boya kalemi ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Propolis, arıların bitkilerden topladıkları ve kovanlarında çatlakları kapatmak için kullandıkları reçinemsi bir maddedir. Antibakteriyel, antifungal, antiviral, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Cilt problemlerini, ağız enfeksiyonlarını, yanıkları, ülserleri ve daha fazlasını tedavi etmek için kullanılabilir. Arı sütü, arıların larvalarını ve kraliçelerini beslemek için ürettikleri sütlü bir salgıdır.
Gördüğünüz gibi arılar bize pek çok fayda sağlayan muhteşem canlılardır. Ancak ne yazık ki arılar aynı zamanda azalmalarına neden olan birçok tehditle karşı karşıyadır. Gelin hep birlikte bu tehditlerden birkaçına göz atalım. 1. Habitat kaybı. Arılar beslenmek ve yuva yapmak için çeşitli miktarlarda çiçeğe ihtiyaç duyarlar. Ancak kentleşme, tarım ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetleri yaşam alanlarını azaltmış ve yok etmiş, bu da yiyecek ve barınak bulmalarını zorlaştırmıştır. 2. Pestisitler. Arılar ekim ve bahçelerdeki zararlı ve yabani otları öldürmek için kullanılan çeşitli kimyasallara maruz kalmaktadır. Bu kimyasallar arıları zehirleyerek doğrudan, besin kaynaklarını azaltıp davranışlarını ve üremelerini etkileyerek ise dolaylı olarak zarar verebilirler. 3. Hastalıklar ve parazitler. Arılar onları enfekte edebilecek, ölüm ve sakatlığa neden olabilecek çeşitli patojenlere ve parazitlere karşı savunmasızdır. En yaygın olanlarından bazıları varroa akarı, nosema mantarı, deforme kanat virüsü ve Amerikan yavru çürüklüğü bakterisidir. 4. İklim değişikliği. Arılar sıcaklık, yağış ve mevsimsellikteki değişikliklere karşı hassastır. İklim değişikliği fenolojilerini, dağılımlarını ve hayatta kalmalarını etkileyebilir. Örneğin iklim değişikliği bitkilerin çiçeklenme zamanı ile arıların faaliyetleri arasında uyumsuzluklara neden olarak tozlaşma etkinliklerini azaltabilir. Bu tehditlerin arıların ve ekosistemlerinin sağlığı üzerinde ciddi sonuçları vardır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın kurmuş olduğu Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine ilişkin hükümetler arası bilim platformu raporuna göre, dünyadaki böcek tozlaştırıcıların %40'ından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, biyoçeşitliliğin, gıda güvenliğinin ve insan refahının kaybına yol açabilir. Ancak halen umut var. Arılara yardım etmek ve geleceklerini korumak için yapabileceğimiz birçok eylem var. Birkaç küçük örnek ile sizlere özetleyeyim. Bahçelerimize, balkonlarımıza veya pencere kenarlarına arı dostu çiçekler dikin. Pestisit kullanmaktan kaçının veya bunları idareli ve dikkatli kullanın. Arılar için su ve barınak sağlayın. Yerel arıcıları ve çiftçileri destekleyin. Farkındalığı arttırın ve harekete geçin. Arılar gezegenimiz ve refahımız için vazgeçilmezdir. Onların değerini bilelim ve onlarla ilgilenelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım arıların gizemli dünyası ve önemi hakkında yeni ve ilginç bilgiler öğrenmişsinizdir. Bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya bir yorum bırakmayı ve arılar hakkında neler düşündüğünüzü de bizlere belirtin. Gelecekteki konular için herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Sizlerden haber almak isteriz. Sizce seslendirme konusunda böyle devam etmeli miyiz? Siz değerli izleyicilerimizden geri bildirim bekliyoruz. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.